kocası Santa Kumar'a döndü ve şu korkunç sözleri söyledi. Sana 2 gün veriyorum. Karını ikna et. Ya benimle gelir ya da ikinizin de hayatını mahvederim. Rajagopal Jivajyoti'yi evde tutarken ondan korkunç bir şey istedi. Dul kadın ritüeli. Evet, henüz kocası hayattayken ona bir dul gibi davranmasını, bu uğursuz ritüeli yerine getirmesini zorladı. Peki bu genç çift bu adamın pençesinden kurtulabilecek miydi? Yoksa serveti ve gücü Rajagopal'a her şeyi yaptıracak kadar büyük müydü? Hazır olun. Çünkü anlatacaklarım ekran başından kalkamayacağınız türden. Arkadaşlar, videoyu kısaca bölüyorum. Eğer sizler de bu tarz dedektif vakaları tarzı içerikleri seviyorsanız lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca konuyla ilgili küçük bir yorum yazmayı da ihmal etmeyin. O halde gelin devam edelim. 1947 yılı Hindistan tarihinin en kritik dönemeçlerinden biri. Yüzyıllardır süren İngiliz sömürgeciliği sona ermek üzereydi. İnsanlar özgürlüğün eşiğinde yeni bir ülkenin doğuşuna tanıklık ediyorlardı. İşte tam da bu çalkantılı atmosferde 5 Ağustos 1947'de Tamil Nadu eyaletinin küçücük bir köyünde dünyaya gelen bir bebek vardı. P. Rajagopal. Ailesi fakirdi. Babası tarlasında soğan yetiştirerek geçimini sağlayan bir köylüydü. Annesi ise ev işleriyle meşgul, geleneksel bir Hintli kadındı. Yani Rajagopal için hayat daha en baştan kısıtlı imkanların gölgesinde başladı. Çocukluğunda oyuncak yerine tarlada taşlarla oynadı. Okul defteri yerine bazen babasının eski kağıtlarını kullandı. Bu yoksulluğun içinde büyürken küçük Rajagopal'ın kafasında hep aynı düşünce vardı. Ben bu hayattan daha fazlasını hak ediyorum. Yaşadığı köyde çocukların çoğu babalarının mesleğini devralırdı. Rajagopal'ın geleceği de aslında bir nevi belliydi. Bir gün büyüyecek, babası gibi soğan tarlasında çalışacak, aynı kısır döngüde yaşayacaktı. Ama o farklıydı. Henüz genç yaşta fark etti ki babasının bütün emeği, yıllarca verdiği ter ancak aileyi hayatta tutmaya yetiyordu. Ne büyük bir ev, ne refah, ne itibar. Sadece hayatta kalmak. Rajagopal için bu kadar kabul edilemezdi. Okula gitmeye başladı ama zihninde hep başka sorular vardı. Gerçekten burada oturup yıllarca ders çalışarak ne kazanabilirim? Benim önümde ne var? Çevresindeki arkadaşları hayaller kurarken o sürekli parayı ve gücü düşünüyordu. Çünkü çok iyi biliyordu ki fakirlik insanı görünmez yapıyordu. Gençlik yıllarına gelindiğinde artık kararını vermişti. Bu köyde kalırsam ben de babam gibi sıradan bir çiftçi olarak öleceğim. Ama şehirde orada fırsatlar var. İşte bu düşünce onun hayatını değiştiren ilk adımlardan biriydi. Henüz lise çağındayken okulu yarıda bıraktı. Elinde doğru düzgün bir eğitim yoktu ama aklında tek bir amaç vardı: para kazanmak. Köyünü geride bırakarak Tamil Nadu'nun kalabalık başkenti olan Şanai'ye, yani o dönemki ismiyle Madras'a gitti. O yıllarda Şanai Güney Hindistan'ın en hızlı büyüyen şehirlerinden biriydi. Fabrikalar, limanlar, iş merkezleri. Ama Rajagopal için şehir aynı zamanda büyük bir sınavdı. Çünkü hiçbir mesleği, hiçbir bağlantısı yoktu. Başlangıç tahmin edersiniz ki kolay olmayacaktı. Gencecik yaşında restoranlarda temizlikçi oldu. Bulaşık yıkadı, çay taşıdı. Hiç kimse onu tanımıyordu. Kimse ona güvenmiyordu. Ama o küçücük işlerde bile dikkat çekiyordu. Çünkü diğer işçiler sadece günü kurtarmak için çalışırken Rajagopal işin arkasındaki sistemi çözmeye çalışıyordu. Bir restoran neden başarılı olur? İnsanlar neden yemek için para öder? İşte bu sorular onun zihninde dönüp duruyordu. Aradan yıllar geçti. Biraz para biriktirmeyi başardı. 1968 yılına gelindiğinde cebindeki sınırlı sermayeyle ilk ciddi adımını attı. Küçük bir bakkal dükkanı açtı. Adını Morgan Stores koydu. Çünkü en çok inandığı tanrı Murugan'a ithafen bu ismi seçmişti. İşte bu küçük dükkan bir gün dünyanın en büyük Güney Hindistan restoran zincirlerinden birine dönüşecek dev imparatorluğun ilk kıvılcımıydı. Ve tam da bu noktada kaderin oyununa bir isim daha karıştı: astroloji. Rajagopal yıldızların kaderi belirlediğine inanan milyonlarca Hindistanlı'dan sadece biriydi. Hayatındaki birçok kararı astrologların sözleriyle şekillendirdi. Bakkalını açtıktan kısa bir süre sonra bir astrolog ona şu sözleri söylemişti: bu iş seni büyütmeyecek. Ateşle ilgili bir iş yapmalısın. Asıl şansın orada. İşte bu söz Rajagopal'ın hayatındaki ilk büyük dönüm noktası olacaktı. Çünkü bu uyarı onun aklına yepyeni bir fikir düşürdü. Bir gün dükkana gelen bir müşteri "karnım aç ama burada yiyecek hiçbir yerim yok. 5 kilometre gitmem lazım" deyince Rajagopal'ın zihninde taşlar yerine oturdu. O halde neden burada bir restoran olmasın diye düşündü. Ve böylece gelecekte Dosa kralı olarak anılacak adamın hayatındaki ilk perde kapanırken ikinci perde açılmak üzereydi.
Tarihler 1981 yılının son demlerini gösterdiğinde Rajagopal bir restoran açmaya karar verdi. Ama o dönemde Hindistan'da kültür çok farklıydı. İnsanlar dışarıda yemek yeme alışkanlığına sahip değillerdi. Çoğu aile evde yemek yapar, dışarıya sadece mecbur kalınınca çıkardı. Restoranlara ise şüpheyle yaklaşırlardı. Yani Rajagopal aslında büyük bir riske giriyordu. Ama onun için risk, başarıya açılan kapının anahtarıydı. 14 Aralık 1981'de cesur bir adım attı. Bakkalını kapattı, bütün sermayesini topladı ve ilk restoranını açtı. Adını verdiği yer bugün bir marka haline gelmiş Saravana Bhavan'dı. Bu isim Tanrı Muruga'nın bir diğer adı olan Saravana'dan geliyordu. Yani Rajagopal inancını ve işini birleştirmişti. Ama başlangıç kolay olmadı. Restoran açıldığında ilk aylarda neredeyse kimse gelmedi. İnsanlar hala ev yemeklerini tercih ediyordu. Rajagopal'ın kasası eksideydi. Hatta ilk yılın sonunda yaklaşık 10.000 rupi zarar yazdı. 1981 şartlarında bu ciddi bir meblağdı. Çoğu insan pes ederdi ama Rajagopal asla pes etmedi. Çünkü onun için bu iş sadece para değil, hayallerinin savaşıydı ve yavaş yavaş işler değişmeye başladı. Önce birkaç meraklı müşteri geldi. Onlar memnun kaldı, evdeki dostlarına anlattı. Sonra mahallede dedikodu yayıldı. Orada çok temiz yemek yapıyorlar, hem de ucuz. İşte bu söylenti altın değerindeydi. Çünkü Hindistan'da reklam panolarından çok insanların diliyle yapılan reklam çok daha güçlüydü. Bir süre sonra restoran dolmaya başladı. İnsanlar artık evde yemek pişirmek yerine dışarıda, Saravana'da yemek yemeye başladılar. Bu şenayi kültürü için bir devrimdi. Rajagopal halkın alışkanlıklarını değiştirmeyi başarmıştı. Kazanç arttıkça restoranlar çoğaldı. Önce birkaç şube, sonra onlarca. Her yeni şube aynı standartlarda açılıyordu. Rajagopal için kalite kontrol en önemli unsurdu. Onun restoranında dünyanın neresine giderseniz gidin aynı dosa tadını alacaktınız. Tıpkı McDonald's ya da KFC gibi. Ve zaten Rajagopal bu vizyonu onlardan ilham alarak geliştirmişti. 1990'lara gelindiğinde Rajagopal artık dosa kralı olarak anılıyordu. Restoran zinciri önce Chennai'yi sardı, ardından tüm Hindistan'a yayıldı. 2000'li yıllarda ise ufuk daha da genişletildi. Dubai, Singapur, Malezya, Amerika ve Avrupa'nın neredeyse hepsi. 2019'a gelindiğinde tam 125 şubesi vardı. Dünya çapında milyonlarca insan onun restoranında yemek yemişti. İşte o köyde doğan fakir çocuk artık küresel bir marka yaratmıştı. Parası, gücü, itibarı vardı ama daha önemlisi kendisini yenilmez sanıyordu. Ve işte tam da burada hikayenin karanlık kısmına giriş yapıyoruz. Çünkü Rajagopal'ın yükselişi aynı zamanda onun içindeki en büyük zayıflığı da büyütmüştü. Takıntıları. Onun için artık para sorun değildi. Restoranlar büyümeye devam ediyordu. Ama astrologların sözleri onun kaderini yeniden şekillendirecekti. Yıldızlara olan inancı onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecekti. Ve böylece başarı hikayesinin ışıkları altında karanlık gölgeler belirmeye başladı. Rajagopal her geçen gün ün ve para kazanmaya başladı, ancak bu noktada çok önemli bir zaafı vardı. Astrolojiye körü körüne inanmasıydı. O yıllarda astrologları sürekli yanında gezdiriyor. İş kararlarını bile onların söylediklerine göre alıyordu. Ve astrologlar ona bir gün çok tuhaf bir şey söyledi. 3. evliliğin senin için uğurlu olacak. Eğer 3. kez evlenirsen işin daha da büyüyecek. Hayatın daha da şanslı geçecek. O sırada Rajagopal 51 yaşındaydı. Çoktan 2 evlilik yapmış, 2 eşinden de ayrılmıştı. Normalde bu yaşta insanlar artık huzuru arar, işine ve çocuklarına odaklanır. Ama Rajagopal için bu yeni bir hedef demekti. Artık aklına tek bir düşünce yerleşmişti. 3. kez evlenmeliydi ve kaderin cilvesi onu hayatının en karanlık dönemine sürükleyecek kişiyi karşısına çıkardı. Jiva Jyoti. Jiva Jyoti, Saravana Bhavan şube müdürlerinden birinin kızıydı. Güzel, genç, hayat dolu bir kadındı. Henüz 22 yaşındayken ailesinden habersiz bir aşk evliliği yapmıştı. Kocası Prince Santa Kumar, matematik öğretmeniydi. Çift ilerleyen dönemlerde kendi işlerini kurmak istiyordu. İşte bu yüzden Ji, babasının patronu olan Rajagopal'ın kapısını çaldı. Ondan sadece küçük bir yardım istemişti ama o anda olanlar oldu. Rajagopal Ji'yi ilk gördüğü anda büyülenmişti. Onun gözleri, gülüşü gençti. Birden kafasında tek bir düşünce belirdi. İşte benim 3. eşim bu olacak. Aslında Jiva Jyoti sadece para istemişti. Ama Rajagopal ona hiçbir soru sormadan istediği desteği verdi. Ve o andan itibaren genç kadının hayatı alt üst oldu. Çünkü Rajagopal artık onu kafasına takmıştı. Başta küçük jestler yaptı. Hediyeler gönderdi. Sık sık aradı. Ama zamanla bu jestler rahatsız edici bir takibe dönüştü. Jiva Jyoti'nin her adımını izlemeye başladı. Onu günün her saati de arıyor, nerede olduğunu
olduğunu soruyordu. Sadece onunla konuşmak için çalışanlarını bile aracı yakıyordu. Ve bir gün artık niyetini açıkladı. Neden bu yoksul öğretmenle yaşıyorsun? Benimle evlen. Hayatın değilsin. Servetim, gücüm, her şeyim senin olsun. İşte bu sözler genç kadını şok etti. O evliydi. Eşini seviyordu. Rajagopal ise hem yaşça çok daha büyük hem de çoktan 2 evlilik yapmıştı. Ama Rajagopal için bunların hiçbir önemi yoktu. O, yıldızların ona söylediği 3. evlilik kaderini yerine getirmek istiyordu. Zamanla tehditler başladı. Rajagopal sadece parası olan bir adam değildi. Aynı zamanda güçlü bağlantıları, polis ile ilişkileri ve işlerini halleden adamları vardı. Onun gölgesi Chennai'nin dört bir yanına uzanıyordu. Günün birinde genç Jee'nin kocası Prince Santakumar'a döndü ve şu korkunç sözleri söyledi. Sana 2 gün veriyorum. Karını ikna et. Ya benimle gelir ya da ikinizin de hayatını mahvederim. Artık mesele sadece bir takıntı değil, bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti. Genç çift korkudan ne yapacaklarını bilemez hale geldi. Çareyi şehirden kaçmakta buldular. Giysilerini topladılar, az biraz paralarını yanlarına aldılar. Ama Rajagopal her şeyi öğrenmişti. Adamlarını gönderdi, evlerini zorla bastırdı. Hatta Prince'i zorla arabasına bindirip götürdü. Jiyavajoti yani Ji polise koştu. Kocamı Rajagopal'ın adamları kaçırdı dedi. Ama polisler onun şikayetini bile kaydetmediler. Çünkü karşılarında Dosa kralı vardı. O dönemde Chennai'de kimse onun adını karşısına almayı göze alamazdı. Peki bu genç çift bu adamın pençesinden kurtulabilecek miydi? Yoksa serveti ve gücü Rajagopal'a her şeyi yaptıracak kadar büyük müydü? Yıl 2001. Jiyavajoti ve Prince Santakumar için hayat giderek daralan bir çemberin içine sıkışmıştı. Onlar sadece birbirini seven 2 gençti ama karşılarında sıradan bir düşman yoktu. Onların karşısında şehrin en güçlü iş insanlarından biri vardı. P. Rajagopal. İlk kaçırma 28 Eylül 2001'de yaşandı. Rajagopal'ın adamları Prince'i evinden zorla alıp götürdüler. 14 gün boyunca ne arayan oldu ne de soran. Ta ki 12 Ekim'de bir şekilde evine kendisi geri dönene kadar. Fakat geri döndüğünde cesur bir karar aldı. Doğrudan polis karakoluna gidip ifade verdi. Beni Rajagopal'ın adamları kaçırdı. Şurada tuttular dedi. Hatta adres bile verdi. Ama yine sonuç aynıydı. Hiçbir işlem yapılmadı. Prince ve Jiyavajoti birkaç günlüğüne biraz olsun nefes aldı. Ama bu fırtınadan önceki sessizlikti çünkü Rajagopal pes etmemişti. Onun kafasında tek bir düşünce vardı. Bu kadın benim olacak. İşte 24 Ekim 2001'de ikinci kaçırma gerçekleşmiş oldu. Çift yolda yürürken Rajagopal'ın adamları arabalarıyla önlerini kesti. Bu sefer hem Prince'i hem de Jiyavajoti'yi zorla alıp götürdüler. Jiyavajoti ev hapsine alınırken Prince kilometrelerce uzağa Tamil Nadu'nun ormanlık bölgelerinden birine götürüldü. Rajagopal Jiyavajoti'yi evde tutarken ondan korkunç bir şey istedi. Dul kadın ritüeli. Evet, henüz kocası hayattayken ona bir dul gibi davranmasını, bu uğursuz ritüeli yerine getirmesini zorladı. Çünkü zihninde kurguladığı plan açıktı. Prince ölecek, Jiyavajoti dul kalacak ve sonunda onun karısı olacak. Ama genç kadın yılmadı. Her şeye rağmen kaçmayı başardı. Doğruca polise koştu, yine aynı şey oldu. Merak etme, kocan yakında gelir deyip gönderdiler. Ama bu kez öyle olmadı. Çünkü Rajagopal'ın planı tamamlanmıştı. Sadece birkaç gün sonra 31 Ekim 2001'de ormanlık yollarda yürüyen genç bir köylü çalıların arasında bir beden fark etti. Yaklaştığında gördüğü manzara korkunçtu. Prince Santakumar'ın cansız bedeni. Polis çağrıldı, olay yeri incelendi. Yapılan incelemeler Prince'in boğularak öldürüldüğünü net bir şekilde ortaya çıkardı. Yanında bulunan bir parça bez cinayetin soğukkanlı bir şekilde işlendiğini kanıtlıyordu. İşte o an Jiyavajoti için zaman durmuştu. Eşi ölmüştü. Hem de sırf Rajagopal'ın takıntısı yüzünden. Ve asıl acı olan şuydu. Eğer polis ilk şikayetini dikkate alsaydı belki de Prince bugün hayatta olacaktı. Ama göz göre göre paranın ve gücün önünde adalet susmuştu. Artık mesele kişisel bir trajedi olmaktan çıkmıştı. Bu bütün ülkenin konuştuğu bir skandal haline gelmişti. Gazeteler, televizyonlar, herkes aynı soruyu soruyordu. Bir adam nasıl olur da sırf takıntısı uğruna masum bir öğretmeni öldürtebilir ve devlet nasıl buna göz yumabilir? Ve işte bu sorular Hindistan'da yıllar sürecek bir davanın içine sürükleyecekti.
Cinayet ortaya çıkmıştı. Prince'in bedeni ormandan çıkarılmış, otopsi yapılmış, deliller ortadaydı. Artık geri dönüş yoktu. Ama Hindistan'ın milyonlarca insanı tek bir soruyu merak ediyordu. Rajagopal gerçekten adalet karşısına çıkacak mı? Tarihler 2001 yılının Kasım ayını gösterdiğinde kamuoyunun baskısı öylesine büyüdü ki Rajagopal ve birkaç adamın mahkemeye teslim olmak zorunda kaldı. 23 Kasım 2001'de görkemli iş kıyafetleri yerine mahkeme salonunun soğuk duvarları arasında oturuyordu. Savcılık Prince'in ölümünde Rajagopal'ın doğrudan rol oynadığını iddia ediyordu. Tanık ifadeleri, tehditler, kaçırma olayları hepsi birbirini destekliyordu. Hatta olay yerinde bulunan bez parçası Prince'in boğularak öldürüldüğünü kanıtlıyordu. Ama Rajagopal sıradan bir sanık değildi. O milyon dolarlık imparatorluğun başındaki adamdı. Avukatları, siyasi bağlantıları ve parası vardı. Mahkemede savunması hazırdı. Ben kimseyi öldürmedim. Ben sadece işime bakan bir adamım. 2003 yılında yaklaşık 1,5 yıl hapiste kaldıktan sonra beklenen oldu. Rajagopal tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani cinayetle suçlanan bir adam dışarıda özgürce dolaşıyordu. Ama Jivajoti hiçbir zaman vazgeçmedi. Her fırsatta mahkemeye başvurdu. Adalet yerini bulmalı diyerek isyan etti. İşte onun bu çabası davayı sürüncemede bırakmaktan kurtardı. 2004 yılında Şanay'daki bir oturum mahkemesi nihayet kararını verdi. Rajagopal ve 8 adamı kasten adam öldürmekten suçlu bulundu. Cezaları ise 10 yıl. Ama Jivajoti için bu karar yetersizdi. Çünkü onun gözünde bu bir kasten öldürme değil, düpedüz cinayetti. O yüzden karara itiraz etti ve dava Madras Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. 2009 yılında Yüksek Mahkeme kararını açıkladı. Alt mahkeme yanılmıştı. Suç adam öldürme değildi, cinayetti. Ve Rajagopal'ın cezası müebbet hapse çevrildi. Artık her şey kesinleşmiş gibiydi. Ama Rajagopal hala pes etmiyordu. Bu kez kendisi en üst merciye Hindistan Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme süreci yıllarca sürdü. Ama ilginç olan şu ki Rajagopal bu süreç boyunca serbestti. Hastalık raporlarıyla, avukatlarının girişimleriyle, sürekli ertelemelerle yıllarca dışarıda yaşadı. 2001'de işlenen cinayetten tam 18 yıl sonra 2019'da Hindistan Yüksek Mahkemesi nihayet kararını açıkladı. Rajagopal müebbet hapse mahkum edildi. Ama o noktada bile sağlık sorunları bahanesiyle cezadan kaçmaya çalıştı. Avukatları kalbi zayıf, hapiste kalamaz dedi. Ama bu kez mahkeme geri adım atmadı. 100 gün içinde teslim olması gerektiğini bildirdi. 8 Temmuz 2019 günü geldiğinde Rajagopal hala dışarıdaydı. Ertesi gün 9 Temmuz'da ambulansla Madras Yüksek Mahkemesi'ne getirildi. Oksijen maskesi takılıydı. Basının önünde dramatik bir şekilde teslim oldu. Ama gerçek çok daha çarpıcıydı. Onlarca yıl boyunca yasaların etrafından dolaşmayı başaran Rajagopal nihayet parmaklıkların ardına düşmüştü. Ne var ki bu da uzun sürmedi. Hapiste yalnızca 4 gün kaldıktan sonra kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede toparladı ama 18 Temmuz 2019 sabahı ikinci bir krizde her şey sona erdi. P. Rajagopal yani Dosa Kralı mahkeme kararına göre ömrünü hapiste geçirmesi gereken adam gerçekte hapiste sadece 8 gün kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Onun son dileği bile şaşırtıcıydı. Ölüm günü Saravana Bhav şubelerinin açık kalmasını istemişti. Yani ölümünde bile işini düşünüyordu. Rajagopal'ın ölümü birçok kişi için şok edici oldu. Onu sevenler büyük kardeş dedikleri patronlarını kaybetmişlerdi. Onun restoranlarında büyüyenler için bu bir efsanenin sonuydu. Ama Jivajoti için bu adaletin yarım kalması demekti. O yıllarca mücadele etmişti. Eşinin katilini mahkemelerde sürüklemiş, defalarca sesini duyurmaya çalışmıştı. Sonunda ona müebbet hapis cezası aldırmıştı. Ama kaderin cilvesi Rajagopal'ın sadece birkaç gün hapiste kalıp ölmesiyle noktalandı. Jivajoti yıllar sonra şunları söyledi. Onun ömür boyu hapis yatması için uğraştım. Ama sadece birkaç gün hapiste kaldı. Bu benim içimde kapanmayan bir yara olarak kalacak. Bugün Jivajoti hayatını yeniden kurmaya çalışıyor. Yeni bir şehre taşındı. Bir terzi dükkanı açtı. Gelinlikler dikiyor. Gelinlerin mutluluğuna ortak oluyor. Ama kalbinin bir köşesinde hep aynı acı var. Genç yaşta kaybettiği eşi Prince'in gölgesi. P. Rajagopal'ın hikayesi aslında bir çelişkinin hikayesidir. Bir yandan fakir bir köy çocuğunun azimle kurduğu küresel bir imparatorluk, öte yandan aynı adamın takıntıları, güç zehirlenmesi ve yıldız fallarına körü körüne inanışıyla işlediği korkunç bir cinayet. Eğer astrolojiye bu kadar bağlanmasaydı, eğer paranın gücüne bu kadar güvenmeseydi, belki bugün hala restoranlarında gururla oturuyor olacaktı. Ama o kaderini kendi elleriyle kararttı ve geriye
şu ders kaldı. Ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar zengin olursanız olun, eğer takıntılarınızın esiri olursanız sonunda kaybedecek olan her zaman siz olursunuz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.